Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir poğaça tarifi hazırladım ki böyle içi tel tel ayrılan ve balon gibi kabaran bir poğaça tarifi oldu. Çok beğeneceğiniz ve lezzetine hayran kalacağınız. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de bu güzel poğaça tarifimi beğenecek misiniz? Kabımın içine önce bir bardak ılık suyumla bir bardak ılık sütümü alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1 paket de kuru maya ilave ediyorum. Ve diğer malzemelerimi almadan önce bir karıştıracağım. Mayamın aktifleşmesi için. Tamam, yeterli. Şimdi üzerine 1 su bardağı yağımı ilave ediyorum. 2 tane de yumurtamı ilave ediyorum. Ve yine unumu almadan önce bir karıştıracağım malzemelerimi. Tamam, yeterli. Burada 5,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun hamurunuzu. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi kaşığımla önce toparlıyorum, sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Ben 5,5 su bardağı unumun hepsini kullanıyorum. Çünkü hepsini alacak. Hemen böyle kaşığımdaki hamurumu sıyırıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Yumuşak, ele yapışır bir hamur elde edeceğim. Hemen burada da bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Poğaçamızın hamuru ne kadar yumuşak olursa poğaçamız da o kadar güzel olur. Yani pişerken tel tel kabarır ve yumuşacık bir poğaça elde ederiz. Kesinlikle hamurunuzu elinizden geldikçe yumuşak yoğurun. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Poğaçamızın hamurunun yumuşaklığı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir de hemen bunu da belirtmek istiyorum. Poğaçanızın hamurunu yoğururken uzun tutun. Hemen böyle 2-3 dakikada yoğurup bırakmayın. Çünkü poğaçamızın hamurunu ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel poğaçalar elde ederiz. Kesinlikle bu vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel poğaçalar elde edebilirsiniz. Şimdi ağzını kapatacağım ve 1 saat sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakacağım. Evet, hamurum mayalandı. Bakar mısınız? Yani o kadar güzel kabarmış ki hamurumuz. Şimdiden belli oldu. Poğaçamızın çok güzel olacağı. Şimdi hemen böyle biraz elimi yağa batırıyorum ve hamurumun havasını alıyorum. Kesinlikle sizler de hamurunuzun havasını alın. Çünkü neden derseniz eğer hamurumuzun havasını almazsak poğaçamızı yerken böyle maya maya kokar. O kokuyu almamız için kesinlikle hamurumuzun havasını almalıyız. Şimdi hamurumdan yumurta büyüklüğünde aldım ve böyle gelişi güzel bezeler haline getiriyorum. Neden gelişi güzel bezeler alıyorum arkadaşlar? Çünkü şimdi yine açacağız hamurumuzu. Şimdi bütün hamurumu bezeler haline bölüp sonlandıracağım.
Bütün hamurumu bezeler haline aldım. Böyle bir tanesini alıyorum. Masamın üzerine önce yağlıyorum ve sonra parmak uçlarımla açıp hamurumu büyütüyorum. Bu kadar büyüttüğümüz yeterli. Hemen böyle yağ ilave ediyorum ve hamurumu bu şekilde ikiye katlıyorum. Sonra üzerine de yağlıyorum. Bu şekilde ve son şeklini veriyorum poğaçamın. Şimdi hemen böyle yan tarafa alıyorum. Biraz masamın üzerine yağlıyorum. Yine hamurumun bir tanesini aldım. Parmak uçlarımla açıp büyütüyorum. Yeter bu kadar açıp büyüttüğüm. Yine yağımdan ilave ediyorum. Ve ikiye katlıyorum hamurumu. Yine üzerine de bu şekilde yağlıyorum. Son şeklini veriyorum poğaçamın. Son bir tane daha göstermek istiyorum. Yine hamurumun bir tanesini aldım. Parmak uçlarımla bastırıp açıyorum. Bu kadar açıp büyüttüğüm yeterli. Hemen yağımdan ilave ediyorum. Ve ikiye katlıyorum. Yine yağımdan ilave ediyorum. Ve son şeklini veriyorum poğaçamın. Şimdi hepsini bu şekilde sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini yapıp bitirdim. Şimdi pekmezli suyumuzu hazırlayalım. Burada 2 yemek kaşığı pekmezim var. Üzerine 1 çay bardağı suyumu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Tamam, yeterli. Şimdi önce pekmezli suyuma batırıyorum her tarafını. Sonra susamıma batırıyorum. Susamımın miktarı da 2 su bardağı. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine önce pekmezli suyuma batırıyorum. Sonra susamıma batırıyorum her iki tarafına da. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini yapıp bitirdim. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir tepsi poğaçamız çıktı. Şimdi üzerine bir sofra bezi kapatacağım ve 15-20 dakikada tepsi mayası yapacağım. Evet, poğaçamız tepsi mayasını da aldı. Şimdi önceden ısıtılmış 190 derece fırınıma katıp poğaçalarımın altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Poğaçalarım pişti. Şimdi bir 10 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Poğaçamız dinlendi. Hemen böyle bir tanesini çıkarmak istiyorum. Böyle yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani tel tel kabarmaya doyamayan bir poğaça tarifi oldu. Sizler de görüyorsunuz içinin tel tel ve puf puf olduğunu. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar yapmanıza. Kaydedin, kaybetmeyin çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir poğaça tarifi oldu. Susamlı böyle simit tadında. Görüyorsunuz üzerine bastırıyorum ve anında geri kabarıyor. Yani çok güzel bir poğaça tarifi oldu kesinlikle. Hemen böyle bir de içini açıp göstermek istiyorum.
Bakar mısınız? Tel tel çok güzel bir poğaça tarifi, kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem. Böyle içine marul, salam ve kaşar da ilave edip çocuklarınızın beslenmesine katabilirsiniz. Yani benim her zaman yapmış olduğum bir poğaça tarifi, çünkü çocuklarım da çok seviyor. İçine de bu şekilde istediğim her şeyi katıyorum ve çocuklarımın beslenmesine hazırlıyorum arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun, bu şekilde hazırlayıp çocuklarınızın beslenmesine katabilirsiniz. Ve kahvaltılarınızda da tüketebilirsiniz. Böyle misafirleriniz falan geldiğinde kesinlikle bu poğaçayı yapmanızı ve övgülere kapmanızı tavsiye ederim. Yani bakar mısınız? Gerçekten de çok güzel bir poğaça tarifi oldu. Bundan da emin olabilirsiniz. Beğenmediğim ve daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi de sizlerle, takipçilerimle paylaşmıyorum arkadaşlar. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Veda etmeden önce de sizlerden küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz ve beni buraya kadar izlediyseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.